Şu kalabalığı görüyor musunuz dostlar? Bakın, insanlar sıraya girmişler. Bu otobüsleri bekliyorlar. Otobüsler birazdan hareket edecek. İstikamet Machu Picchu. Tabi bu otobüslere binmek için tek yön $12'lık bilet almanız gerekiyor. Yarım saatlik bir yolculuk yapıyorsunuz. Sizleri Machu Picchu'ya götürüyor. Biz de Machu Picchu'ya gideceğiz bugün. Ama yürüyerek gideceğiz. Aşağı yukarı 2 saatlik, 1,5-2 saatlik bir yürüyüş yolu olduğunu söylüyorlar. Ben de tabii ki yürümek istiyorum. Çünkü gezginlerin Mekke'sine gidiyoruz. Gezginlerin tabiri caizse hacı olduğu bir noktaya gidiyoruz. O yüzden yürümek istedim açıkçası. Bir de $12 çok pahalı ya. Yani tamam, şu servislerle rahat rahat manzaranın tadını çıkarak gitmek vardı ama hem yürümek daha anlamlı hem parayı korumuş oluyorum. Başka güzel amaçlarla kullanmak istiyorum o parayı. Böyle dostlar, bugün Machu Picchu'ya gidiyoruz. Şu an Aguascalientes'teyim. Buradan ufak ufak yola çıktım artık. Herkese selamlar bu arada. Heyecandan selam vermeyi unuttum. Vallahi o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Yani sabah öyle bir uyandım ki hani gözlerim böyle ışıl ışıldı ya. Yemin ediyorum size, o kadar heyecanlı ve enerjik uyandım ki sabah. Çünkü dünya üzerindeki en merak ettiğim yerlerden birine gidiyorum. Dünyanın 7 yeni harikasından bence en güzelini görmeye gidiyorum. Ve bu benim ikinci 7 yeni harikam olacak. İlki İsa heykeliydi Brezilya'da. Onun videosu da var. İzlemek isteyenler Brezilya videolarına bakabilirler. Bakalım, çıktık yola. Güzel güzel yürüyeceğiz. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Bir aksilik olmazsa çok da keyifli vakit geçiririz Machu Picchu'da. Size öğrendiklerimi, oranın alameti farikasını dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Hadi bakalım, başlayalım yürüyüşe. Dostlar, yürüyüşümüz bitti. Aha da burası son patika. İsterseniz burada dinlenebiliyorsunuz. Buradan da artık Machu Picchu'nun girişine doğru gideceğiz. Biletimizi göstereceğiz ve içeri gireceğiz. Toplamda bir 10 dakika bir kahvaltı molası verdim. Toplamda 1 saat 10 dakika sürdü yürüyüşüm. Biraz dik, biraz yoruyor ama çıkılmayacak gibi olduğunu düşünmüyorum. Kondisyonunuz yoksa bile 2 saate falan çıkarsınız diye düşünüyorum. Ama yanınıza su alın, atıştırmalık alın, yavaş yavaş dinlene dinlene çıkın. Ben zaten halihazırda 4 gündür yürüdüğüm için kondisyon birazcık yerinde. O yüzden çok fazla zorlanmadım açıkça söylemek gerekirse. Bakın, burada da otobüste gelirseniz burada iniyorsunuz. Buradan biletinizi kontrol ettirip içeriye giriyorsunuz. Şimdi içeri girmeden bilet şeyini de söylemek istiyorum. Dilerseniz internetten alabilirsiniz, dilerseniz Machu Picchu'nun ofisleri var Cusco'da ve Aguascalientes'te, ama ben biletimi Cusco'dan aldım. Şöyle bir kağıt parçası veriyorlar, tamam mı? Bu kağıt parçasını asla ama asla kaybetmeyin, çünkü bunu göstererek gireceksiniz. Biletimi Aguascalientes'ten alacaktım normalde ama bana dediler ki sanırım pandemi süreciyle ilgili ya da bu dönemde uyguladıkları özel bir uygulama. Cusco'dan alman gerekiyor ya da internetten alman gerekiyor dediler. İnternet sitesini ben açıklamalara bırakacağım. Oradan bilet fiyatlarını, işte bilgileri vesaireyi kontrol edersiniz. Uygun olup olmadığını, hangi zamanlarda bilet olup olmadığını kontrol edersiniz. Ben Salkanta'ya başlamadan önce biletimi aldım. Pasaportu da yanınızda getirmeniz gerekiyor. Pasaportum ve biletimle birlikte birazdan girişimi yapacağım. 152 soles verdim. Sadece Machu Picchu İnka şehrini gezeceğim. Dilerseniz 205 ya da 210 soles olması lazım. Karşıda bir dağ var. Onu da göstereceğim size. Huayna Picchu Dağı. Dilerseniz Machu Picchu artı Huayna Picchu'ya da çıkabilirsiniz. Ya da Machu Picchu'nun içerisinde bazı kısımları da gezebilirsiniz. Onların da bilet fiyatları ayrı oluyor tabii ki. Ama ben
herkesin yaptığı sıradan rotayı takip edeceğim. Machu Picchu şehrini gezeceğim. 152 soles verdim buna. Dostlar şu an heyecandan var ya, kalbim öyle bir atıyor ki, yani yıllarca şurayı görmek için bekledim ya. Hemen şurada bak, hemen şurada. Kalabalığın fotoğraf çektirdiği yer en güzel manzaralardan bir tanesi. Zaten gördüğünüz fotoğrafların birçoğu oradan çekiliyor. Huayna Picchu demiştim ya, dilerseniz oraya da gidebilirsiniz demiştim. Şu karşıdaki dağ. Yani oraya gitmeyi çok istiyordum aslında ama ne yazık ki hem bütçesel olarak beni çok zorlayacaktı, hem de ben öğlen vaktine bilet bulabildiğim için öğlen vakti hem buraya gezip hem oraya çıkıp hem geri gelmek çok böyle dar vakitte olacağı için orayı ne yazık ki şimdilik es geçtim. Ama oradaki manzarayı da çok merak ediyorum. Yani oradan Machu Picchu'yu daha net görebilirsiniz diye düşünüyorum, yani tam karşıdan. Şu an yani kalbim yerinden çıkacak gibi ya. Ay, sesim titriyor. Yıllarca buraya gelmeyi bekledim. Yıllarca. Videoları izledim. Araştırdım. Belgeseller izledim. Yazılar okudum. Dünyanın 7 yeni harikasından bir tanesi burası. Kutsal şehir, mühendislik harikası. İnkaların mühendislik harikası. Neden böyle dediğimi anlattığımda anlayacaksınız. Machu Picchu. Machu Picchu İmparatoru Pachacuti tarafından 15. yüzyılın başlarında yaptırılıyor burası. Hangi amaçla yaptırıldığı halen tartışılıyor. Netleştirilmiş bir şey yok. Ama yani şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Ay, çok güzel ya. Tam bir mühendislik harikası, mimari harika. Yani biraz araştırdığım zaman hayranlıkla böyle yaptıkları işleri okudum, izledim. Şimdi bunları sizlerle paylaşma şansına sahibim. Bugün ayrıca özel bir gün benim için. Oh, şuraya bak ya. Yemin ediyorum şuraya bakmaktan konuşamıyorum ya. Şuradan göstermek istiyorum size. Kutsal şehir Machu Picchu. Bugün ayrı bir özelliği var benim için. Yani bugünün son zamanlarda böyle planlarım hiç yolunda gitmiyordu. Hep böyle terslik oluyordu. Hep şeyi düşünüyordum yani. Ulan kafamda bir şey var. İnşallah onu yapabilirim diye düşünüyordum. Onu gerçekleştirdim. Nedir o? Doğum günümde kutsal şehir Machu Picchu'yu ziyaret etme şansı buldum. Dünya üzerinde gelip görmek istediğim böyle nadir sayılı yerlerden bir tanesi burası, böyle en çok görmek istediğim. Doğum günümde burayı gelip görme şansını elde ettim. Tabii ki de doğum günü pastam da var birazdan. Mumum yok ama bu doğum günü pastamdan da ısıracağım. Ama önce bir şey söylemek istiyorum. Yani birçok hayalimi gerçekleştiriyorum vesaire ama bunda yani en büyük desteği ve emeği ailemden görüyorum. Beni bugüne getirdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum yani. Benim üzerimde emekleri çok fazla. Hiçbir şekilde haklarını ödeyemem. Annemin, babamın, abimin üzerimde emeği çok büyük. Bugünlerde bana en büyük desteği onlar oluyorlar. Son 2 senedir onlardan ayrı geçiriyorum doğum günümü ama onlar benim adıma mutlu. Çünkü hayallerimin peşinde koştuğum için ve bir şeyleri başarabildiğim için bilmiyorum, ben de mutluyum, onlar da mutludur diye düşünüyorum. O yüzden bugünü onlara armağan etmek istiyorum. İyi ki bana destek oluyorlar. Yani ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum çünkü yani normalde ben doğum günü hiç kutlamam. Benim için özel bir gün değildir ama hayatımda ilk defa kendi doğum günüm için bir plan yaptım. O da burayı
görmekti. Şu an tam olarak karşımda duruyor. Şöyle doğum günü pastamı da açtım. Bir tane dilek tuttum. Şimdi üfleyeyim. Bu doğum gününde aileme armağan ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki yanımdalar, iyi ki bana destek oluyorlar. Umarım onlarla da gezip görme şansım olur. Onlarla da doğum günü kutlama şansım olur ama farklı yerlerde. Doğum günün kutlu olsun diyeyim o zaman. Dostlar, şimdi bu şehir buraya kurulmuş ama bunun hikayesi ne? Size ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi İnkalarda yazı yok, tamam mı? O yüzden hep varsayımlar üzerine böyle bir düşünceler oluşturulmuş. Onun üzerine işte belgeseller çekilmiş, makaleler yazılmış. İşte arkeologlar buranın nasıl yapıldığı ile ilgili düşüncelerini belirtmişler. Bana da bir tanesi açıkçası diğerlerine nazaran biraz daha mantıklı geldi. Onu size aktarmak istiyorum. Şimdi o dönemde, yani bu şehrin inşa edildiği dönemde İnka kralı Pachacuti, İnkaları imparatorluk seviyesine çıkaran kral. Pachacuti bir tane şehir inşa etmek istiyor, tamam mı? Ama bu şehri nedense böyle yüksek bir yere, bir dağın üzerine, burası 2450 metre olması lazım. 2450 metrede bir dağın üzerine inşa etmek istiyor. Sebebi bilinmiyor. Çünkü İnkalarda yazı yok. Tamamen varsayımlar üzerine şu an benim anlattıklarım, yani kesinliği yok bu söylediklerimin. Pachacuti o dönem işte bir şehir inşa etmek istiyor ve halka haber veriyor. Diyor ki ben bir şehir inşa etmek istiyorum ama o dönem İnkalarda ne yazı var, ne bu koca koca kayaları yontacak, ondan sonra böyle bir demir alet edevat var. Ondan sonra cıvma tekerlek yok. Ondan sonra binek hayvan, hani bir taşımacılıkta kullanabilecekleri bir hayvan yok. Nasıl bu insanlar bu dağın üzerine tonlarca ağırlıktaki taşları taşıyıp bu şehri inşa edecekler? Tamamıyla insan gücü olduğu düşünülüyor. Pachacuti de şöyle düşünüyor. Madem bizde bu teknoloji yok, diyor ki ben halka şöyle söylüyor. Ben diyor eğer gelir diyor benim şehrimi inşa ederken çalışırsanız sizi diyor çalıştığınız süre kadar vergilerden muaf tutarım diyor. Şimdi halkın da işine geliyor. Hem kralları adına çalışacaklar ki o dönem İnkaların kralları yarı tanrı olarak geçiyor. Yani tanrının yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki yöneticisi olarak geçiyor. Yani halk öyle görüyor çünkü güneş tanrısı Inti'nin oğlu kuruyor İnka krallığını ve o güneş tanrısı Inti'nin oğlunun soyundan gelen insanlar hep kral oluyor. Doğal olarak bu insanlar yarı tanrı olarak görülüyor. Diyor ki halk ben kralım adına çalışacağım. Kral kim? Tanrı'nın, güneş tanrısı Inti'nin oğlu. Diyor kutsal biri, ben bunun adına çalışırım diyor. Ve diyor üzerine vergiden de muaf olacağım diyor. Zaten yani kutsal birinin yaptığı şehir kutsal bir şehir oluyor. O yüzden daha istekli çalışıyor bu insanlar. Yani anlayacağınız hem vergiden kurtuluyor halk hem de yarı tanrı kral diye söyleyeyim. Onun adına çalıştığı için daha istekli çalışıyorlar. Kölelere nazaran daha istekli çalışıyorlar. Ve böylece insan gücüyle bu şehrin inşa edildiği düşünülüyor. Yani Pachacuti o dönem böyle bir çözüm bulmuş. Peki gelelim asıl mevzuya. Beni en çok şaşırtan mevzu şu. Yani en çok şaşırtanlardan bir tanesi daha doğrusu. Bu kayaları, bazıları böyle yekpare kaya, tonlarca ağırlıkta. Bunları buraya nasıl taşıdı bu insanlar? Yani insan gücü kullanarak bunları buraya nasıl taşıyabilirsin? Çünkü koca bir şehir inşa ediyorsun. Yani tonlarca kaya taşıyorsun ve bazıları gerçekten çok ağır. Yani internette akıl almaz rakamlar yazıyordu. Doğruluk payı olup olmadığını çok bilmediğim için paylaşmak istemiyorum o rakamları. Şimdi bu insanlar, bana en mantıklı gelen şeyi söylemek istiyorum size. Adını söyleyin.
fikri paylaşmak istiyorum size. YouTube'da National Geography'nin bir tane böyle kısa belgeseli var. İnkalarla, İnka İmparatorluğu ve Machu Picchu'nun yapımı ile ilgili. Orada bir varsayımdan bahsediyor. O varsayımda şöyle söylüyor. Şimdi İnkalar raylı sistem kurmuşlar. Şimdi nasıl çalışıyor bu raylı sistem? Normal bildiğimiz böyle merdiven usulü bir ray düşünün, tamam mı? Onun üzerine bir merdiven daha koyuyorlar. Ama bu ikinci merdivenin kütükleri böyle biraz dışarı doğru taşıyor. Ve bu insanlar o kütüklerden dışarı doğru taşan kısımdan işte rayları, merdiveni iktire o merdivenlerin de üzerine tabii şey koyuyorlar, yükleri koyuyorlar. İktire bu gördüğünüz kocaman taşları buraya kadar taşıyorlar. Yani bana en mantıklı gelen bu raylı sistem oldu. Yani baksana kocaman taşlar var. Bazıları gerçekten çok büyük. Mesela şunu kaç kişinin böyle elle kaldırıp taşıması gerekiyor normal şartlarda ama raylı sistemle o şeyin üzerine koyuyorlar. Böyle iktire buraya kadar taşıyorlar. Tamam, raylı sistemle iki merdiveni üst üste koyup birini böyle üsttekini iktirip buraya kadar taşıdılar. Eyvallah, anladım. Ama bu insanlar hiç mi yorulmuyor? Yani tonlarca kilo ağırlık taşıyorlar. Hiç mi yorulmuyorlar? Yoruluyorlar. Onun içinde bir fren sistemi kurmuşlar. Böyle kazıkları merdivenlerin yanlarına böyle saplayarak o rayların durmasına sebep oluyor ve bu şekilde hem dinleniyorlar hem de yani soluklanıyorlar. O şekilde çok rahat demeyeyim de yine fren sistemiyle birlikte taşıması biraz daha kolay olduğu düşünülüyor. Yani bana en mantıklı gelen açıklama buydu açıkçası. Sizlerle bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Tam bir mühendislik harikası. Birazdan şu terasların oraya gideceğim. Nasıl tarım yaptıklarını anlatmak istiyorum. Çünkü o akıl almaz bir şey yani. Ama buraya bu taşıdıkları taşlar da gerçekten insan düşündükçe nasıl yaptılar bunu diyor ya. O devirde 15. yüzyılda nasıl yaptın sen bunu abi? Yani insan bunu düşünmeden edemiyor ya. Gerçekten edemiyor. Baksanıza şuraya. Cusco'da bir tane abiyle tanıştım. Resim satıyor. Kendi yaptığı resimleri satıyor abi. Bir resimde Machu Picchu'yu çizmiş. Orada bana şeyi göstermişti. Şu karşıdaki dağı görüyorsunuz değil mi? Huayna Picchu ve devamı var böyle. O bir insan suratına benziyor demişti. O söyleyene kadar hiç fark etmemiştim. Bak yıllarca burayı araştırdım. Videoları izledim, okudum bir şeyler vesaire. Fotoğraflarını gördüm. Ama hiç böyle insan suratı figürü hiç aklıma gelmemişti. Bakın şurada kafası başlıyor, başı. Şöyle burnu, şöyle ağzı ve çenesi. Yani biraz andırıyor. Hayal gücünüzü kullanırsanız açıkçası birazcık insan suratını andırıyor. Şimdi aşağı doğru gidiyorum. Artık şehrin içine doğru yavaş yavaş girelim. Tapınakları göreceğiz. İnsanların o dönemde yaşadığı evleri göreceğiz. Şu an hava inanılmaz güzel mesela. Çünkü ben kurak mevsimine geldim. Baksanıza yani sis yok, yağış yok vesaire. Ama bazı mevsim mesela burada şu an kış mevsimi. Ama yağışlı mevsimde geldiğiniz zaman inanılmaz bir sis çöküyor buraya. Full yağış oluyor vesaire. Onun da ayrı bir büyüsü var ama yani şu an açık ve net bir şekilde şehri ve dağı görebiliyoruz yani. O yüzden kurak mevsim birazcık turistik oluyor çünkü yani çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalıktı ama benim şöyle bir şansım var. Şu an neredeyse en az kalabalık olduğu saat. Çünkü ben dedim ya giriş saatleri var diye. Bilet aldığınızda giriş saati de belirtmek zorundasınız. Ben saat 1 ve 2 arasına girişimi almıştım. Geldiğimde çok az insan vardı. Hala çok az insan var. Ama sabah inanılmaz kalabalıkmış yani. Hostelde tanıştığım birkaç arkadaş vardı. Onlar söyledi bana inanılmaz kalabalıktı dedi. Zor fotoğraf falan çektik dedi. Şu an gayet rahat yani çok fazla sıra beklemiyorum. O yüzden geleceğiniz saati dahi iyi ayarlayın ki rahat rahat gezin. Şu taşların büyüklüğüne baksanıza ya. Puzzle gibi oturtmuşlar. Baksanıza şuna. Burası da şehre giren kapı. Bakın burada hatta menteşesi var kapının. Şurada da var.
puzzle gibi oturtmuşlar ya. Şuraya bakar mısınız? Şu an ilk girdiğimiz kısım tapınakların olduğu, ibadethanelerin olduğu kısım. Şimdi İnkalar dedim ya buraya taşları böyle raylı sistemlerle taşıdıkları düşünülüyor. Ama bu taşları öyle bir oturtmuşlar ki burası deprem bölgesi. Çok sık deprem olan bir bölge. Deprem olduğu zaman bu taşlar böyle zangır zangır titriyormuş, tamam mı? Oynuyormuş, böyle sürekli hareket ediyormuş. Deprem kesildiğinde de eski yerini geri alıyormuş. Yani o şekilde tasarlamış İnkalar. Yazı yok. Mühendislik harika bir seviyede. Yani kafaları zehir gibi çalışıyor bu insanların. Şuradan çıkalım. Nasıl yapabilmişler o dönem? Gerçekten hayran olmamak, hayret etmemek, ne bileyim ya, şaşırıyor insan. Gerçekten şaşırıyor insan. Zaten bunları buraya taşıdın. Bir de öyle bir elinde alet edevat yok doğru düzgün yani. Puzzle gibi yerleştirip nasıl yapabildin yani bu şehri? Nasıl böyle oturtabildin? Deprem oluyor, yıkılmıyor. Çok garip ya. Gerçekten hayret edilesi yani. Tipe bak. Ne haber? İyi misin? Lan ne kadar şanslılar ya. Machu Picchu'da takılıyorlar. Burada otluyorlar. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Şş, KPSS'ye girerek mi geldiniz buraya? Doğru söyle. He? Tipe bak. Çok sevimliler ya. Bunlar tüküren tayfa. Bir de alpakalar var. Onlar daha da sevimli. Ben onları daha çok seviyorum. Ama bunları da seviyorum. Baksana bir tanesi de orada otluyor. Nasıl poz veriyor, bak nasıl poz veriyor. Dostlar, şimdi Machu Picchu şehrine tam olarak ayak bastık. Şu an kutsal meydan dedikleri yerdeyim, bakın. Burada tur rehberleri anlatıyor. Tur rehberi bak şurayı gösterdi. Buranın özelliği ne? Görüyor musunuz? Bak 3 tane pencere var. Şu 1, şurada ortadaki 2, bu da 3. Burası bir tapınak. 3 pencereli tapınak olarak geçiyor burası. İbadetlerini yaptıkları tapınaklardan bir tanesi bu. Baksanıza şu kaya parçalarının büyüklüğüne. Burası da bir tapınak. Burası ana tapınak olarak geçiyor. Bakın. Şunun büyüklüğüne baksanıza. Sorry. Şuranın, kayaların büyüklüğüne baksanıza. Bunları taşımışlar işte. Şu kalabalığın geçmesini bekledim ama birazcık çoğalmaya başladı kalabalık. O yüzden ben de buradan ufaktan ayrılıyorum. Şöyle geçeyim, hatta aşağı doğru gideyim. Size 2 tapınak daha göstermek istiyorum. Birincisi buydu. İkincisi bu. 2 tane daha göstereceğim. Şurası neresiymiş? Şöyle bir yer. Şimdi dostlar, Machu Picchu şehri inşa edildikten sonra 750 kişinin burada yaşadığı düşünülüyor. Bu 750 kişi 100 yıl kadar burada yaşamış. Burada yaşayan insan sayısı sınırlı. Çünkü burada birazdan terasları göstereceğim. En sona bıraktım orayı. Orayı da kaçırmamanızı öneririm. Çünkü önemli bir şey anlatacağım orada. Oha, taşların büyüğüne, kayaların büyüğüne baksanıza, büyüklüğüne. Kocaman ya. Bu 750 kişinin burada yaşamasının sebebi, yani sınırlı sayıda insanın burada yaşamasının sebebi yetiştirdikleri, bu teraslarda yetiştirdikleri ürünlerin kısıtlı olması. O yüzden az sayıda insan yaşıyor. Bir de çok büyük bir alan değil yani. Hani buraya çok fazla insanı yığarsanız yani bir kazaya sebebiyet verirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden burada kısıtlı sayıda insan yaşamış ve 100 yıl kadar yaşayabilmiş bu insanlar. Ne yazık ki burayı inşa etmişler. Sadece 100 yıl kadar yaşayabilmişler. Bunun da sebebi İspanyolların istilası. Tabii ki İspanyollar burayı bulamıyorlar.
Ama İspanyollar Güney Amerika'ya gelip buraları istila etmeye başladıkları zaman yanlarında hastalıkları da getirmişler. Bunların en önemlisi çiçek hastalığı. Bakın bahsedeceğim teraslar hemen karşıda. Sakın kaçırmayın o kısmı. O kısımda önemli şeylerden bahsedeceğim. Çiçek hastalığı. Şimdi bu hastalığı getiriyor. Tabi buradaki insanlara bu besinler yetmiyor ama bu insanlar dışarıdan gıda takviyesi alıyorlar. Düşünülüyor, yani o gıda takviyesi vasıtasıyla o hastalıklar, o virüsler buraya kadar geliyor ve buradaki insanlar hastalıktan kırılıyor ve şehri terk etmek zorunda kalıyorlar. Sadece 100 yıl kadar burada kalabilmişler. Daha sonrasında şehri terk etmişler ve öyle bir orman kaplamış ki buranın çevresini. Sadece buranın çevresinde yaşayan köylüler, halk, Quechua halkı buradaki şehirden, Machu Picchu'dan haberdarmış ve bunu Batı dünyasına söylememiş, açmamış. Öyle olunca burası yüzyıllar boyunca, çok uzun süre, 350 yıl falan olması lazım, gizli kalıyor. İspanyollar burayı bulamıyorlar. İyi ki de bulamamışlar. Yoksa burayı mahvederlerdi. Ama bir söylenti var. Herkesin aklında bir söylenti var. İçi altın dolu gizli bir şehir. Dağların tepesinde gizli bir şehir olduğunu biliyorlar. Ama asla bulamıyorlar. O dönemin halkı da, buradaki halksa İspanyollara bunlardan, Batı dünyasında, buradaki şehirden, Machu Picchu'dan bahsetmemiş. Ta ki 1911 yılına kadar. 1911 yılında Amerikalı bir arkeolog olan Hiram Bingham tarafından bulunuyor Machu Picchu. Peki nasıl bulunuyor yani? Bu kayıp şehri bu adam nasıl bulabiliyor? Şimdi bu Hiram abimiz Yale Üniversitesi'nde çalışan Amerikalı bir profesör. Buralarda, Ant Dağları'nın çevrelerinde İnkaların kayıp şehirlerini araştırıyor bu abimiz. Ve buradaki halktan da sürekli bilgi almaya çalışıyor ama hani hep çabalar böyle sonuçsuz. En sonunda bir tane çiftçi abimizle karşılaşıyor. Melkor Artiaga'ydı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bu çiftçi abimiz Hiram abimize diyor ki bak, kuzeydeki bulutları, dağların üzerindeki bulutları geçersen orada bir kayıp şehir bulacaksın. Bu bilgiyi veriyor. O zamana kadar bu yöre halkı, burada yaşayan halk hiçbir şekilde Batı insanına bir kayıp şehir olduğunu söylememiş. Yani Machu Picchu'nun yerini ayıktırmamışlar. Tabi bu çiftçi abimiz bu bilgiyi verince Hiram abimizin ben gözündeki o çakır çakır olan ışığı, onun dışında ne bileyim efendim kalp çarpıntısını hissedebiliyorum açıkçası. Adam bunun için çalışıyor yani ve kayıp şehir olduğunu öğreniyor. Daha sonrasında bu çiftçiden de ve diğer burada yaşayan yöre halkından da yardım alarak bu kuzeydeki bulutların üzerine çıkıyorlar ve kayıp şehir olan 350 yıl kayıp olarak kalan bu Machu Picchu şehrini Hiram abimiz 1911 yılında keşfediyor ve yapılan kazılarla şu an üzerinde yürüdüğümüz bu alan artık bizlere, turistlere, turistlerin göz zevkine bırakılmış bir alan diyeyim, yani bize miras bırakılmış bir alan. Yani hikayemiz 1911 yılına kadar dayanıyor. Ay maşallah, şu taşa bakar mısın ya? Kaya parçası ya. Şuna bakar mısın? 100 ton çeker mi bu ya? Bunu taşımışlar işte, bunu. Bunu nasıl taşıdınız oraylı sistemde? Size helal olsun. Böyle dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1983 yılında burası, Machu Picchu şehri UNESCO Dünya Mirası listesine alınıyor. Peru devleti burayı kutsal bir yer olarak kabul ediyor. Peru halkı da öyle kabul ediyor. Bunun dışında 2007 yılında da yapılan oylamada burası dünyanın 7 yeni harikasından biri olarak seçiliyor.
Bence en güzeli. Şahsen benim 1 numaram burası. 2 numaram Petra. Bakar mısınız şuraya ya? Burası da sanırım artık şey kısmına girdik. İnsanların o yaşadığı evlerin bulunduğu bölüme girdik diye düşünüyorum. Şurası daha boş. Şurayı göstereyim size. Baksanıza şöyle. Dokunmak yasak da şöyle yakından göstereyim. Tabii bu şehrin bir kısmı restore edilmiş. Biz restore edilmiş halini görüyoruz. Büyük bir kısmı da yani yerin altında olan şehirde var. Restore edilmeyen kısmı da var. Çalışmalar devam ediyor. Ve gitgide kalabalıklaşıyor şurası. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel fotoğraflar çektim. Instagram'da da paylaşacağım. O yüzden şurada biraz daha kalmam lazım. Evlerin de fotoğrafını çekmek istiyorum. Şuranın da fotoğrafını çekmek istiyorum. Instagram Arada Gezgin. Videoyu da beğenirseniz, abone olursanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Bana çok büyük bir kıyak geçmiş olursunuz. Böyle hikayeleştirerek biraz anlatmaya çalışıyorum. Biraz böyle uzatabilirim laflarımı. Kusura bakmayın o yüzden. Dostlar, çevremde bir sürü grup dolaşıyor ya, bazılarına kulak misafiri oluyorum. Şu karşıdaki dağ ve şuradaki çizgiyi görüyor musunuz? Orası bir yol. Orayla ilgili bir bilgi öğrendim. Şimdi size onu söylemek istiyorum. Şu gördüğünüz o çizgi gibi yer İnka yoluymuş. Orada bir tane antik şehir bulmuşlar. Sadece arkeologlar gidip orada çalışabiliyormuş. Bu yolu takip edip dağın arkasını aşıp o İnka şehrini ortaya çıkarmaya çalışıyorlarmış sanırım. Yani anlayabildiğim kadarıyla böyle bir şey anlattı abi. Oraya turistlerin gitmesi yasakmış. Çünkü burası çok tehlikeli bir alanmış. Vahşi hayvanların olduğu bir bölgeymiş. Şöyle bir sürü tur falan dolaşıyor. Arada böyle kulaktan böyle bir bilgi alıyorum. Baktım yeni, yani İnka şehrinden bahsediyor. Turistlerin gitmesi yasak dedi. Hemen kulak kabarttım. Size aktarmak istedim. Ha bak, 2 katlı evler çıktı karşımıza. Şu evlerde o dönemde insanların yaşadığı evlerden bazıları. Görüyor musunuz bak? Biraz daha büyük. Ve 2 penceresi var. Yani bu demek oluyor ki 2 katlı bu evler. Bak burada kapısı var. Burası tahmin ettiğim kadarıyla bir sokak. Burada yaşadığınızı düşünsenize, yani normalde taş ev. Yani İnka şehrinde böyle bir taş evde yaşadığınızı düşünün. 2 tane penceresi var dedim ya bak şimdi. Alt katta insanlar yaşıyor. Bu evlerin üst katı da bu yetiştirdikleri ürünleri oralarda saklıyorlar. Alt katta kendileri yaşıyorlar. Üst katlarda da bu yetiştirdikleri ürünleri saklıyorlar. Besinleri saklıyorlar. Bu şekilde evleri kullanıyorlar. Böyle 2 katlı yapmışlar. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Yemin ediyorum İnka olasım geldi. Burada yaşayasım geldi ya. Bak şöyle göstereyim hatta size. Bak şurası da evin şeyi yok yani. Üstü yok, çatısı yok. Evin içini görebiliyoruz. Çok ufak. Yani nasıl yatıyorlar? Nasıl yemek yiyorlar? Masaları var mı? Mesela hep şey yani. Bunlar hep muamma. Çünkü bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ben internette araştırırken bulamadım mesela. Belki de vardır ama denk gelmemişimdir. Yani bilgi olarak. Ama bu insanlar da yazı olmadığı için sadece varsayım üzerine insanlar, arkeologlar araştırmalarını yapıp düşüncelerini söylüyorlar. Bak mesela şöyle bir yer. Şu evin içini de göstereyim buradan. Şöyle bir sürü pencere gibi şey var ama duvarla kapatmışlar. O ne anlama geliyor acaba ya?
Dostlar, sizlere göstermek istediğim bir diğer tapınak da Kondor Tapınağı. Şurası olduğunu düşünüyorum. Yani haritada burası olarak gösteriyor. Oraya geçiş yok, o yüzden buradan göstereceğim. Rehber abi şurası ile ilgili, şu taşla ilgili bir şeyler anlatıyordu. Sanırım şuradaki iki şey göz olarak söyledi. Onun dışında başka bir şey duyamadım. Şimdi buraya Kondor Tapınağı ismini vermişler. Kondor İnkalar için kutsal bir hayvan. 3 tane kutsal hayvan var İnkalar için. Kondor, puma ve yılan. Yılan geçmişi temsil ediyor. Puma yaşadıkları o anı temsil ediyor. Kondor da geleceği temsil ediyor ve bu tapınağa da, yani burası olduğunu düşünüyorum, Kondor Tapınağı ismini vermişler. Ne yazık ki Güneş Tapınağı'na giden yolu bulamadım. Belki de kapattıkları için, bilmiyorum. Ya da ben kaçırmış da olabilirim. O da şurada bir yerde, yukarıda. Ya şurası da olabilir. Tam olarak emin değilim. Haritada şurada bir yerde gösteriyor. Güneş Tapınağı da görüp göstermek istemiştim. Çünkü Haziran'ın son aylarında Inti Raymi, İnkalar için kutsal bir bayram. Güneş festivali. Tanrı Inti'ye, güneş tanrısı Inti'ye adadıkları için kutsal bir gün. Haziran'ın sonunda şuradan, şu taraftan gelen güneş ışınları o tapınağın penceresinden içeri vuruyormuş Haziran ayının sonunda. Tabi Haziran ayının sonunda da bu bölgelerde, Peru'da, şu an bulunduğumuz bu bölgelerde kış mevsimi başlıyor sanırım. Onu işaret ediyor. O yüzden o tapınağı önemsemiştim, görmek istemiştim ama ne yazık ki göremedik. Artık ufak ufak çıkışa doğru gidiyorum. Şehir hemen arkamda kaldı. Zaten evleri de görüyorsunuz. İnsanların yaşadığı kısım arkamda kaldı. Hemen şöyle terasların oraya doğru gidiyorum. Teraslarla ilgili çok önemli 2 bilgi vermek istiyorum size. Daha sonrasında da artık gezimizi bitireceğiz. Dostlar, şimdi bu üzerinde bulunduğumuz teraslar İnkaların ne kadar zeki olduğunu, hatta dahi olduğunun bir kanıtı bence. Onların alameti farikaları. Baksanıza, merdiven gibi gidiyor, katman katman. Şimdi bu insanlar dağın tepesine bir şehir kurma planı yaptıkları zaman şeyi de düşünmüşler. Yani bu şehir akabilir aşağı, dağ akabilir, erozyon olabilir. O yüzden bu terasları inşa etmişler ve belirli açılarla bu terasları inşa etmişler. Bu teraslar belirli açılarla inşa edildiği için birbirine böyle destek olacak şekilde duruyor. Teraslar hem birbirine destek oluyor hem de dağa destek oluyor. Dağın aşağıya akmasını engelliyor. Yani erozyonu engelliyor. En azından belli bir oranda, %100 diyemesek de belli bir oranda erozyonu engelliyor. Bu alameti farikalardan birincisi, yani bu terasların özelliklerinden birincisi. İkincisi ise bu teraslarda bu insanlar tarım yapmışlar. Şimdi bu sistemi nasıl kurduklarını anlatmak istiyorum size. Bu bulunduğumuz yerin zemininin şurası olduğunu düşün, tamam mı? En alta en büyük taşları dizmişler. Onun üzerine ortanca büyüklükte taşlar dizmişler. Onun üzerine de en küçük taşları dizmişler ve üzerine de toprak atmışlar. Zamanla bu sistem böyle oturmuş, birbirini tutmuş. Bu da hem dağı tutmasını, terasların hem birbirini tutmasını hem dağı tutmasını sağlamış. Üzerine de toprak atınca tarım yapabilecek bir alan oluşmuş. Ve arada kalan boşluklardan buraya yağmur yağdığı zaman, çünkü burası çok yağış alan bir yer. Buraya yağmur yağdığı zaman topraktan geçiyor yağmur suları ve arada kalan boşluklardan, şöyle mesela şu boşluklardan düşünün, tamam mı? Su bütün terasa yayılıyor. Sadece bir bölgede kalmıyor. Bu boşluklardan bütün teraslara yayılıyor. Yani şu görebildiğimiz bütün alana su yayılıyor. Ve böylece bu insanlar burada bir şeyler yetiştirebiliyorlar. Çünkü aç mı kalacaklar burada? Tamam, kısıtlı bir insan yaşıyor. Çünkü kısıtlı şeyler yetiştirebiliyorlar. Ama sonuçta yetiştirebilecek tarım alanı kurmuş bu insanlar. Kafaya bakar mısın? Ve İnkalarda şöyle bir mantık var. Şöyle bir zeka
ürünü ortaya koymuşlar. Mesela İnkaların antik şehirlerine incelediğimizde, burası da dahil, şeyi görüyoruz. Bu teraslar belirli açılarda aşağı iniyor vesaire, ama hepsinin farklı bir nem oranı var, farklı bir ısısı var. Yani bu insanlar öyle bir sistem kurmuşlar ki farklı ürünler yetiştirebiliyorlar bu teraslarda. Farklı nem oranı ve farklı ısı sayesinde. Böylece farklı ürünler yetiştiriyorlar. Kısıtlı olsa da bu üzerinde bulunduğumuz teraslarda ürün yetiştirmişler, tarım yapmışlar. Ya bunu yapan insanlarda yazı yok. Doğru düzgün alet edevat olduğu dahi düşünülmüyor. Yani bu taşları mesela normalde mesela demirle falan yontarsın değil mi yani? O dönemi düşündüğün zaman o da yok. Ellerinde imkan yok. Ama bu insanlar bir şekilde, nasıl oluyorsa bilmiyorum, bence dahiymiş yani bunu yapan insanlar. Yapmışlar dostlar. Burada tarım yapmışlar. Dağın kaymasını engellemişler. Çünkü şu an mesela kurak mevsimdeyiz. Yağmur yok. Hava güzel. Fıstık gibi bir hava var. Ama yağışlı sezonda burası inanılmaz yağmur alıyormuş. Yani bu dağ da aşağı kayar. Burada tarım yapman da güç olur vesaire bilmem ne. Bunların hepsini çözmüş bu insanlar ve o İspanyolların getirdiği o şeyle, yani hastalıkla sadece 100 yıl yaşayabilmişler. Yani şöyle bir şehir kuruyorsun, sadece 100 yıl yaşayabiliyorsun. İnanın benim bile içim acıdı ya. Gerçekten içim acıdı. Yani şu karşı dağı düşün, tamam mı? Hadi buraya kur. Machu Picchu şu karşı dağa kur. Çünkü şöyle bir dağ. Baksanıza yani. Burası Ant Dağları. Machu Picchu'nun bulunduğu dağ da aha böyle bir dağ işte. Görüyorsunuz yani. Şu karşı dağlardan, tepelerden bir tanesine hadi Machu Picchu'yu kuralım bugün. Düşünsenize, insanlar buraya kat kat merdiven şeklinde teras kuruyorlar. Dağın kaymasını önlemesini engelliyorlar. Üzerinde tarım yapıyorlar vesaire vesaire vesaire. Yani ciddi anlamda bu insanlar bence dahiymiş. Ve dediğim gibi burası bir deprem bölgesi. O dönemde artık bilerek mi burayı seçmişler ya da şans mı yardım etmiş bilmiyorum, ama mesela şu etraftaki dağlardan ziyade şu üzerinde bulunduğumuz Machu Picchu şehri biraz daha böyle genel anlamda yekpare bir kaya şeklindeymiş. Mesela şu karşıdaki dağları incelediklerinde bilim insanları biraz daha parça parça olduklarını görmüş iç kısımlarının. O yüzden burası depreme bir tık daha dayanıklı ve bu insanlar artı buna önlem alıyorlar. Ama dediğim gibi sadece 100 yıl yaşayabiliyorlar. Üzücü açıkçası yani. Artık ufak ufak çıkışa geliyorum. Yani bir hayalimi daha sizlerle birlikte gerçekleştirmiş bulunuyorum. Şöyle evlerle ve teraslarla Machu Picchu'ya veda ediyorum dostlar. Karşıda Huayna Picchu. Umarım tekrardan bir gün gelirim ya. Yani buraya gelmeden önce burası için böyle hayatta bir kere yapılabilecek bir aktivite gibi düşünmüştüm, ama inşallah bir daha gelebilirim. İnşallah sizler de gelebilirsiniz. Bu aşağıda da Urubamba Nehri akıyor dostlar. Veda ediyoruz ya. Vallahi bir hayale daha veda ediyoruz. Evet dostlar, geldiğimiz yerden tekrardan Aguas Calientes'e dönüyoruz. Buradan böyle aşağı doğru gideceğim. Şimdi yani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İçim gerçekten buruk. 4 saat içeride kaldım. Dilim döndüğünce size olabildiğince anlatmaya çalıştım. Dilim sürçtüyse, lafı uzattıysam, bir yerde hata yaptıysam affola. Araştırdıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Yani ne söylenir bilmiyorum. Benim en büyük hayallerimden biriydi burayı görmek. Doğum günümde gördüğüm için ekstra bir mutluyum. İlk defa kendim için bir şey yaptım doğum günümde. Mutluyum yani. Yani çok beğendim gerçekten. Hani istediğiniz kadar fotoğraflarını görün, videolarını izleyin. Ne bileyim, belgesellerde izleyin. Ama oraya giriyorsunuz ya, ayrı bir büyüsü var. Bak çok samimi söylüyorum, hiç abartmıyorum. Kalbim yerinden çıkacaktı. Sesim titredi, gözlerim doldu. Yani bilmiyorum, belki de ben çok görmek istediğim için bu kadar etkilendim. Ama yani araştırdığım, öğrendiğim şeyler beni çok etkiledi. Yani bu etkilenme sürecimde gerçekten
büyük katkısı var. Yani İnkaların yaptığı şey gerçekten mucize. Yazının olmaması o dönem onlar için, binek hayvanın olmaması, ne bileyim alet edevatın olmaması vesaire hep dezavantaj, ama bu insanlar bunları başarmışlar. Bunun da en büyük sebeplerinden biri sağlam örgütlenme olduğu düşünülüyor. Bir şekilde başarmışlar. Başka da artık bir şey aklıma gelmiyor dostlar. Daha da uzatmak istemiyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa muhakkak Instagram'dan bana ulaşın. YouTube'dan yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince tecrübelerimi aktarır sizlere. Kolaylık sağlamaya çalışırım. Videoya da bir yorum atarsanız, bir beğeni atarsanız, abone olursanız, Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Adios amigos diyorum dostlar. Artık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.